Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir meze tarifim var. Bir yıl önce kanalımı ilk açtığımda yapmıştım ama o zaman çok acemilik vardı, mikrofonum da yoktu. Ve dün yaptığım havuç yemeğinden sonra Almanya'dan bir izleyicim, çok sevdiğim değerli Fatma Hanım benden havuç tarator rica etti. Ben de onu kırmak istemedim. Bugün tekrar bir havuç tarator videosu çekmek istedim. Bunun için havuçlarımı güzelce yıkadım ve soydum. Rendemin büyük kısmıyla rendeliyorum havuçlarımı. 4 büyük boy havucumu rendeledim ve tavama aldım. Orta ısıda şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar da üzerine zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Şimdi havuçlarımı biraz kavuracağım. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar kaya tuzum var. Kaya tuzumu koyuyorum. Bir diş sarımsağımı koyuyorum. Ben hem havuçları pişirirken tavada bir diş sarımsak koyuyorum hem de sosuna koyacağım. Böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Siz arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Sarımsak piştiği zaman kokusunu biraz kaybediyor. Lezzeti de gidiyor. Çiğ sarımsak koyduğumuzda sosuna daha güçlü, daha lezzetli bir sarımsak lezzeti geliyor. Evet, havuçlarımı bir 5-10 dakikaya yakın güzelce kavurdum. Sürekli karıştırarak kararmasına ve yanmasına müsaade etmedim. Havuç rende olduğu için çok çabuk pişer zaten. Şimdi altını kapatıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Soğuması önemli. Biz de sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz için bir 2 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Süzme yoğurt kullanıyorum ama normal yoğurt da koyabilirsiniz. Çok fazla suyunu koymamak kaydıyla. Şimdi ben 4 büyük boy havuç için bu sosu yapıyorum. Eğer ki havuç miktarını arttırırsanız sos miktarınızı da arttırmanızı öneririm. Çok basit, gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. 2 yemek kaşığı da mayonez ilave ediyorum. 1'e 1. 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı da mayonez. Yine dediğim gibi bir diş sarımsak. Çünkü pişirdiğimiz sarımsağın kokusu ve lezzeti hafifledi orada. Çok damla kadar bir zeytinyağı. Çok hafif bir tuz. Çay kaşığının ucuyla güzelce karıştırıyorum şimdi. Yalnız havucumuzun soğuması önemli. İçinde yoğurt ve mayonez olduğu için mayonezde de yumurta var biliyorsunuz. Dolayısıyla sıcak koymayacağız. Aynı zamanda sulanır sosumuz ve çirkinleşir. Soğuttuğumuz havuçları şimdi bu sosumuzun içerisine alıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Herhalde Türk mutfağının en lezzetli, en çabuk ve en kolay yapılan mezesi. Bayılıyorum bu lezzete. Sevmeyeni de şimdiye kadar hiç görmedim. Birçok ev hanımı biliyordur. Ama bilmeyenleri bir kere daha göstermek istedim. Sevgili Fatma Hanım vesilesiyle. Şimdi güzelce karıştırdık ve servis edelim. Bu kadar kolay işte. Muhteşem bir lezzet. Evet, nefis havuç taratorumuz hazır. Ben böyle birkaç tane de üzerine zeytin ve elimle kırdığım 5-6 tane ceviz koyuyorum. Bu elzem değil, şart değil ama ben çok yakıştırıyorum. Çok lezzetli oluyor ve bir renk de katmış oluyor. İşte havuç taratorun hazırlanması bu kadar kolay. Günlerde, 5 çaylarında, akşam yemeklerinde herkesin çok severek yediği ve yaptığı bir meze olduğunu düşünüyorum, salata olduğunu düşünüyorum. Bilmeyenler umarım bir kere denerler ve bu lezzeti damaklarında tadarlar ve aynı zamanda şifalanırlar.
Sevgili Fatma Hanımcığım, Almanya'ya sevgiler. Dün arzu ettiniz, bugün sizi kırmadım, sizin için yaptım. Umarım herkese faydalı olmuştur. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum bu dakikaya kadar izledikleri için. Eğer ki kanalıma abone değilseniz ve bu videoda ilk defa karşılaştıysak, kanalıma abone olmanızı, videolarımı izleyip beğenmenizi ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bunların tümü ücretsizdir arkadaşlar. Size faydalı olabilmek için çektiğim videoları da şöyle bir gözden geçirirseniz çok sevinirim. Çünkü yüzlerce daha videom var. Mezeler, hamur işleri, et yemekleri, sulu yemek tarifleri gibi birçok tarifim var arkadaşlar sizi bekleyen. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Çok değerlisiniz. Bay bay.